Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi bir grafiklere bakacağız, haftalık analizlerimizi yapacağız. Aynı zamanda sizlerden gelen sorular var, onlara da cevap vermeye çalışacağım. Bunlardan biri Fatih Bey sormuş, satış sürecine başlayalım mı diye. Henüz erken olduğunu düşünüyorum. Grafiklerden birazdan anlatacağım. Yani yükselişin daha yeni başladığını ve biraz daha bu süreci pozisyonu taşıyarak, grafikleri izleyerek, gün içi hareketleri takip ederek geçirmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Mehmet Bey'in bir sorusu var. Hocam hayırlı günler. Gümüş bir saatlik grafikte bulunan RSI ve stok uyumsuzluğu için hangi destekleri takip etmeliyiz demiş. Ya Mehmet Bey, göstergeleri takip etmemenizi ben size tavsiye ederim. Yola odaklanmalıyız. Yani fiyata odaklanmalıyız. Fiyatı okumayı bilmiyorsanız, yani bu destek seviyelerini kendiniz belirleyemiyorsanız, RSI ve stokastik gibi, MACD gibi göstergeler size para kazandırmaktan çok para kaybettirir. Ve o yüzden bu göstergelere, özellikle uyumsuzluklara çok fazla takılmamanızı, fiyattaki destek dirençleri yakından takip etmenizi tavsiye edeceğim. Hem hafta içi grafiklerde hem hafta sonunda haftalık grafiklerde bunları detaylıca vermeye çalışıyorum size. O yüzden özellikle bu uyumsuzluklar konusuna çok takılmamanızı tavsiye ederim. Şimdi grafiklerde de göstereceğim. Evet, RSI'de bir uyumsuzluk vardı, ancak haftanın son günü gelen alımlarla uyumsuzluğu da bozmuş durumda. Bu tür uyumsuzluklara fazla bakacak olursak bu sefer çok büyük fırsatları kaçırmış oluruz. O nedenle çok fazla bu göstergelere takılmamanızı tavsiye ederim. Lütfen fiyatlara odaklanmaya çalışın. Bunun dışında Can Bey sormuş, haftaya altın gram ne olur diye. İnanın ben de bilmiyorum Can Bey. Yani tüm dünyada ne gelişmeler olacak, bu onslara nasıl yansıyacak, yurt içinde özellikle siyasete yönelik ne gibi gelişmeler olacak, bu da dolar Türk lirasını nasıl etkileyecek, bunların hiçbirini öngörebilme şansımız yok. Bu nedenle de gramlarda ne olur sorusunun cevabı açıkçası bende yok. Kimsede olduğuna da inanmıyorum. Ya dolayısıyla gramlarda özellikle her iki enstrümana da bağlı olduğu için hem ons fiyatı hem de dolar Türk lirasının fiyatını tahmin etmemiz lazım ki gramlarda ne olduğunu söyleyebilelim. Ben böyle bir şeyin de olabileceğine inanmıyorum. O nedenle bu tür tahminler yapmaya çalışmak yerine anlık resmi çekip desteklerimiz kırılmaya başladığında da kendimizi güvenceye almak en sağlıklısı olacaktır. Burada Barış Bey'in bir sorusu var. Bu sene platin talebinin fazla olacağı, özellikle Afrika'daki elektrik kesintileri ve Ukrayna Savaşı'ndan dolayı üretimin talebi karşılamayacağına yönelik genel bir algı var. Bu konuda fikirlerinizi paylaşırsanız sevinirim demiş. Barış Bey, burada da aslında ekonomi ve finansın ayrımına geliyoruz. Evet, bu tür beklentiler olabilir. Arz talebi karşılamayabilir. Talebin yükselmesinden dolayı arzın da karşılamamasından ötürü evet, platinde fiyat yükselmeleri yaşanabilir. Ancak bu beklentiyle bu piyasalarda işlem yapmak beklenen sonucu vermeyebilir. Çünkü piyasalarda hiçbir zaman 2 kere 2 4 etmiyor ne yazık ki. Şimdi birazdan da grafiklerde gene göstereceğim. Altın gümüş haftanın en yükseğinden kapatırken platinin satışlarla karşılaştığını gördük. Bu da şu demek olabilir. Yani bütün bu tespitleriniz doğru olabilir ve tamamıyla bu tespitler doğrultusunda bir fiyat artışı da yaşanabilir. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceğini bilemeyiz. Dolayısıyla bu süreç içerisinde özellikle Amerika ve İngiltere'deki fonlardan ekran fiyatına müdahale gelir, fiyatlar aşağıya çekilir. Bu sayede de fiziki kontratlarda daha düşük fiyattan alım yapma şansını yakalayabilir bu fonlar. Bu nedenle de evet, beklentileriniz doğru olabilir ve eninde sonunda bu fiyatlama gerçekleşebilir. Ancak bu öyle bir süreç geçer ki sizin vadenize belki de uymayan bir zaman içerisinde bu yükseliş gelmeyebilir. O yüzden ben bu tür söylemlere bakmak yerine grafikleri, fiyatları takip etmenin özellikle emtialarda çok daha doğru sonuç verdiğini gördüm. O nedenle de bu tür söylemlere takılmak yerine fiyatlara odaklanmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Geçtiğimiz hafta Mehmet Bey'den de bir soru gelmişti. Gerçi geçtiğimiz hafta cevapladım onu ama burada sizlerle de paylaşmak istiyorum. Amerika'daki bankaların batmasına yönelik bir soru. Bu batış sonrasında emtialarda bir yükseliş geldi ve 25 bas puanlık Fed'in faiz artışı bu yükselişi dizginlemeye yeter mi diye sormuş arkadaşımız. Ya burada bankacılık kriziyle ilgili zaten bir kere şöyle bir şey söyleyeyim.
söyleyelim. FED gene dolar basacak. Dolayısıyla burada bizim ons fiyatını da ne belirliyor? Bir ons altın, bir ons gümüş, bunlar sabit. Karşılığında da dolara bakıyoruz. Doların miktarı piyasada artacağı için altın ve gümüşün de miktarının, fiyatının artacağını düşünebiliriz. Dolayısıyla bu kriz pozitif olarak altın ve gümüşe yansımaya devam edecektir. Ancak bu kriz ne kadar derinleşir ve FED faiz kararlarıyla bunu ne kadar etkileyebilir öngörebilmemiz mümkün değil. Burada da gene desteklerimizi takip edeceğiz. Burada tamamıyla teknik analize odaklanmak zorundayız emtialarda iş yapıyorsak. Bakın borsa için bunu söyleyemem ama emtialar, pariteler, bunlarda mutlaka teknik analize odaklanacağız. Çünkü hangi veriyi, hangi yatırım grubu, nasıl fiyatlar, bunu önceden bilebilmemiz mümkün değil. Emin olun bu yatırım fonları da bunu önceden bilemiyorlar ve tamamıyla bu piyasadaki o arz talep dengesini takip ederek alınan kararlarla oluşuyor. O yüzden çok fazla takılmayın. Veri günlerinde, veri saatlerinde bu hafta gene Fed'in faiz kararı olacak. Piyasalardan uzak durun. Özellikle trade işlemlerinizde ve mümkün olduğunca teknik analize odaklı şekilde sonrasında işlemlerinize yön vermeye devam edersiniz. Veri saatlerinde, veri günlerinde lütfen piyasadan uzak durun. Ancak etkilerini gördükten sonra işlemlerinize yön verirseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Evet, sorulardan kabaca bu kadar diyelim. Şimdi bir grafiklere geçelim. Grafiklerdeki son durumu kontrol edelim. Evet, öncelikle bir ons gümüşle başlayalım. Ons gümüşte bakın çok sert bir yükseliş aldık geçtiğimiz hafta. Hatta bu yükseliş öyle oldu ki bakın haftanın açılışının altında tek sentlik bile işlem geçmedi. Hafta açılışı ile birlikte direkt yükselişe geçti ve kapanışta haftanın en yüksek seviyesinden gerçekleşti. Bu burada bize çok güçlü bir alımın olduğunu gösteriyor. Bu yorumda da sorduğunuz işte satış zamanı geldi mi sorusu için çok erken olduğunu düşünüyorum. Burada önümüzdeki hafta 22.65'i, 22.66 diyelim buna, direncini takip edeceğiz. Üstünde kapanışlar geldiği takdirde bu bizim meşhur 24.70 direnci karşımıza çıkacak. Ben bu direncin de bu sefer kırılabileceğini düşünüyorum. Geçmiş analizlerde hatırlarsanız şu yükselişi birinci dalga, 24.70 geçilmediği takdirde de ikinci dalga düzeltmesinin gelebileceğini konuşmuştuk. Bu düzeltmede %61.8 seviyesinden destek bulup geçtiğimiz hafta ile birlikte de çok sert bir dönüş takip ettik. Dolayısıyla burada bir üçüncü dalga yükselişinin başlamış olma ihtimali var. Buna da şöyle grafikten biraz uzaklaşarak baktığımız zaman farklı formasyonlar görebiliyoruz. Şurada bakın bir ters omuz baş omuz formasyonu oluşuyor olabilir. Bu da şu boyun yüksekliği, baş ve boyun yüksekliği kadar bir yükselişi tetikler. Bu da 32 dolarları hedefleyen bir yükseliş anlamına gelir. 24.70 kırılacak olursa. Burada aynı zamanda bakın şu geçmişten gelen pandemi dönemindeki dibinden gelen bir yükseliş ve sonrasında oluşan bir bayrak formasyonu var. Bu formasyon çalışacak olursa 24.70 geçildikten sonra şu direk yüksekliği kadar bir yükseliş gelir. Bu da 43 dolarları hedefleyen bir yükseliş anlamına gelecek. Dolayısıyla şu an için satış yapmayı gerektiren hiçbir durum yok. Hedefler de oldukça yukarıda. Dolayısıyla beklemek çok daha sağlıklı olacaktır. Ancak tabii dediğim gibi öncelikle yukarıda önümüzdeki hafta 22.66 üstünde kalıcı oluyor muyuz? Sonrasında da 24.70 o geçemediğimiz haftalarca direnen bir bölge. Bu bölgeyi geçecek miyiz? Bunu takip ediyor olacağız. Şimdi buradan bir ons altına geçelim. Şimdi ons altına baktığımız zaman aslında ons altının çok güçlü durduğunu görüyoruz. Fakat ons gümüşün buna henüz katılmamış olması gene beni biraz şüphelendiriyor, biraz ürkütüyor diyebilirim. Yani sonuçta burada da birinci dalga yükselişi yaşamıştık ve 1960'lardan bir satışla karşılaştık. Bu ikinci dalga düzeltmesi de aşağıda %38.2'nin geçtiği bir bölgeden destek bulup tekrar alıma geçti. Ve gelen bu alımlar da bakın gene bir önceki tepeyi de kırmış durumda şu an. Ancak gümüşte bu hareketi göremiyoruz. O yüzden altının bu yükselişine biraz şüpheyle yaklaşıyorum. Ancak burada da tabii yukarıda 1998 direncimiz var. Burası kırılacak olursa gene yükselişler hızlanabilir. Tarihi zirvemiz olan da 2075-2034 direnci var hemen üstünde. Geçtiğimiz
geçtiğimiz Mart ayında bu bölgeyi test edip satışa dönmüştük. Dolayısıyla evet şu an altında oldukça güçlü alımlar görüyoruz. Ancak buna mutlaka gümüşün de katılması gerekiyor. Ancak henüz gümüşte o güçlü alımları göremiyoruz. Önümüzdeki haftalar takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi burada da gene şöyle bir grafiklere uzaktan baktığımızda hedeflerimizi de gene belirleyelim. Burada kritik olan direnç bölgemiz 2075 olacak. 2075 geçildiği takdirde burada ölçü olarak alabileceğimiz iki tane hareket var. Biri şu ilk düşüş dalgası ve dolayısıyla şu yatay bandı belirleyen alan. Bir diğeri de şu son yaşadığımız 5 dalgalık bir düşüş. Bu geçtiğimiz 2 senenin destek bölgesi olan 1661'in altına inen bir düşüştü. Dolayısıyla bu ikisini de esas almamız sağlıklı olacaktır. Takip edeceğiz hangisine ulaşabileceğini. Yukarıda maksimum 2528'e gösteriyor şu yatay bandın hedefi. Minimumda 2469'lara kadar, 2470'lere kadar bir yükseliş normal karşılanacak. 2075 kırıldığı takdirde. Ancak tabii şu an için yukarıda 1898'i takip ediyor olacağız ve burada önemli olan gümüşün de altının bu yükselişine katılıp katılmadığı olacak. Buradan hızlıca bir altın gümüş rasyosuna da bakalım. Altın gümüş rasyosunda şu son düşüşün %78.6 seviyesinin geçtiği 91.36'dan bir dirençle karşılaştık ve tekrar piyasa düşüşe döndü. Burada aşağıda takip edeceğimiz destek bölgemiz 84.64-83.57 bölgesi. 83.57 kırıldığı takdirde gümüşün güçlendiği bir süreci takip ederiz ve gümüşün de artık altının o yükselişini desteklediği bir süreci bize gösterecek. Burada 83.57 altında kapanışlar çok önemli olacak. Buradan şimdi hızlıca bir platine bakalım. Bakın platinde altın ve gümüşteki o güçlü duruşu göremiyoruz ne yazık ki. Geçtiğimiz haftaya gap'li bir açılış yaptı. O gap'li açılış sonrası gelen satışlar gayet normal karşılanır. Sonrasında da çok güçlü bir alıma geçtik tekrar. 1004'e kadar bir yükseliş gördük platinde. Fakat hafta kapanışını aşağıda 976'dan gerçekleştirdi. Bu da hafta içinde her ne kadar güçlü alımlarla karşılaşmış olsa da sonrasında sert satışların geldiğini bize gösteriyor. Tabii bunun nereden geldiğini bizim bilebilme şansımız yok. Ama dediğim gibi bu Amerika ve İngiltere'deki yatırım fonlarının bir müdahalesi olabilir. Dolayısıyla tüm veriler platinin yükselmesi gerektiğini bize gösteriyor olsa dahi bu tür manipülasyonlarla piyasayı tutmak mümkün olduğu için uzunca bir süre bizi bekletebilir. O yüzden de grafikleri takip etmeye devam edeceğiz. Ancak şu an için yukarıda 973 üstünde kapanış yapması pozitif. Ancak artık bu yükselişlerin yukarıda 1038-1009 direncine kadar ulaşması gerekiyor. Aksi takdirde burada platinde de bir güçsüz duruş sergilemeye başladığını söyleyebileceğiz. Aşağıda da takip edeceğimiz önemli seviye 955 olacak. 955 altı kapanışlar tekrar satışa çevirir piyasayı. Ancak 973 üstünde kaldığımız sürece de 1038-1009 direncini takip ediyor olacağız. Buradan şimdi bir de Palladium'a geçelim. Yatırımcısını çok üzdü Palladium. Burada 1500 dolar kırıldıktan sonra oldukça sıkıntılı bir sürece girdiğimizi konuşmuştuk. Ve aşağıda satışlar 1355'e kadar derinleşti. Buradan gelen tepkiler de bakın son derece güçsüz kalıyor. Yukarıda 1543'e kadar geçtiğimiz hafta yükseliş yapsa da sonuçta kapanışlar aşağıdan 1418'den gerçekleşti ve burada çok sert satışlar aldı Palladium. Kaldı ki altın ve gümüşteki o sert yükselişlere rağmen bu satışları alıyor hala. Dolayısıyla Palladium'da sıkıntılı süreç devam ediyor diyebiliyorum. Aşağıda 1357-1269 desteğini takip edeceğiz. Aşağıda 1269 kırılacak olursa burada gene satışların derinleştiği bir süreci takip ediyor oluruz. Altın ve gümüşün bu sert alımlarına rağmen Palladium'un bu satışı yemesi çok hoş olmadı açıkçası bu haftalık kapanış olarak. Ancak tabii biz gene yukarıda 1543'ü takip ediyor olacağız. Aşağıda da 1269 önemli destek seviyesi olacak. Şimdi buradan hızlıca bir petrole, Brent petrole bakalım. Brent petrolde bir süredir sıkışan bir hareket takip ediyorduk. Sonrasında dirençler kırılamayınca tabii satışlar derinleşti ve şu bir önceki destek bölgemiz kırılacak olursa ilk destek bölgesi 72, 76, 69, 30'dan geçer demiştik. 69 altında kapanışlar görmeye başlarsak da 60-65 desteği çok önemli olacak. Son yükselişinin %38.2 seviyesinin geçtiği bölge. Burada 60 doların mutlaka
mutlaka destek olarak çalışması lazım. Aksi takdirde satışlar derinleşir. Bu bölgeden gelen alımlarla da aslında yukarıda 90 dolar direnci kırılmadığı sürece Brent petrolde henüz yükselişlerden bahsetmek için erken olduğunu düşünüyorum. Buradan hızlıca bir gramlara bakalım. Gram gümüşte hatırlarsanız geçtiğimiz seneden direnç olarak çalışan 12.66-12.35 bölgesi destek olacak mı? Bunu takip ediyorduk. 12.35 altında hareketler görsek de tekrar geri topladı ve buradan bir yükseliş süreci takip ettik. Onslara gelen alımlar sayesinde. Aynı zamanda tabii dolar Türk lirasının da artık 19 liraya yerleşmiş olması oldukça destekleyici bir süreç olacak. Burada yukarıda direnç olarak öncelikle bu 14-16 üstünde kalıcı oluyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Buradan gram altına geçelim. Ons altına gelen o güçlü alımlardan dolayı gram altın daha da güçlü durduğunu görüyoruz. Dolar Türk lirasının da destek almasıyla tarihi zirvelerinde şu an gram altın. Burada da aşağıda 1085 desteğini takip ediyorduk. Ayrıca düşük zaman dilimlerinden de 1100'ü önemli görmüştük ve 1100 çalıştı. Buradaki alımlarla birlikte de şu an 1185'i geçerek yeni bir tarihi zirve yaptı. Burada onsları yakından takip edeceğiz. Daha önce görülmemiş seviyeler bunlar. Düşük zaman dilimlerinde yakın hedefler gene belirlemeye çalışacağız. Ancak şu an için dolar Türk lirası ve onsların hareketleri çok önemli olacak. Özellikle bu seçimlerden sonra dolar Türk lirasında bir kontrol kaybı en geç seçimlerden sonra yaşanacaktır. Ben mümkün olduğunca muhalefetin kazanabileceği umuduyla bu piyasalara bakmak istiyorum bugünlerde. Muhalefet kazanacak olursa da seçim sonrasında evet bir süre yine tatsız bir dönem geçireceğiz. Ancak sonrasında da yabancı girişiyle birlikte özellikle borsada oldukça iyi fırsatların olacağı bir dönem yaşanacağını umuyorum. Evet, emtialardan da bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.